Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle az kalın bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Bu model için 5 ve 5'in katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 model kurmak için 5, şöyle 5 ilmek, 5 ilmek ayarladım. Sonuna da 3 ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var şişimde. Şimdi modele bir sıra zemin hazırlamak için bir sıra ters örüyorum ben arkadaşlar. Lastik kullanmayacağım. Onun için şöyle bir sıra zemin hazırlıyorum. Örgümün arka yüzünde ters örerek ön yüzüne geçeceğim. Ve modeli kurmaya orada başlayacağız. Siz de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modeli kurarken. Her türlü lastiğe uyum sağlayabilir bu model. Yalnız lastik istiyor arkadaşlar bu model, onu da söyleyeyim. Yoksa kıvrılma yapar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Örgünün arka yüzünde bir sıra ters ördüm ve bir zemin hazırladım. Şimdi modelimizin ön yüzünde birinci sıradayız. Birinci sırada modelimizi kurmaya başlayalım. Şöyle ayarlayalım. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim sola doğru şöyle. Daha sonraki iki ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesmek için bakın arkadaki ilmeğimi öne aldım. Ve iki ilmeğimi bir düz örerek sağa doğru kestim. Şöyle bir görüntümüz oldu. Bir doladım. Buraya kadar bir model. Şöyle. Daha sonra yine bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru keseceğiz iki ilmeği. Önce ben yerini değiştiriyorum. Şöyle çapraz yapıyorum. Arkadakini öne aldım ve daha sonra iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek ikisini bir sola doğru kesmiş olduk yani böyle. Şimdi sağa doğru keseceğim. Siz şu şekilde alabiliyorsanız şöyle de ikisini bir örerek kesebilirsiniz. Ben o şekilde alamıyorum arkadaşlar. Elime ters geliyor. Onun için önce şöyle ilmekleri çapraz yapıyorum. Ve ikisini bir düz örerek kesiyorum. Bir doladım. Kenarda bir düz ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve modeli bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluşacak harika bir model. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir bu modeli. Oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Evet. Bakın modeli bir kez kurduk. Tabii ki birkaç kez kurulduktan sonra model tam kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey belli olmuyor. Modeli bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bakın aşağıda ne yaptıksa aynısı. Modelde kaydırma yok arkadaşlar. Bir düz ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Sola doğru yani kesim yaptım. Şimdi sağa doğru keseceğim iki ilmeğimi. Onun için şöyle yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. İkisini bir düz ördüm ve kestim. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde düz örerek kestim. Bakın aşağıdaki modelle aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Şöyle çapraz yaptım. Daha sonra düz örerek kestim. Sağa doğru. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesmek için önce ben ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Öndeki ilmeğimi arkadan aldım. Arkadakini de öne getirdim. Ve ikisini düz örerek kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Pardon, ters örüyorum arka yüzünde. Hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi hep ters örerek devam edelim. Evet. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz öreceğim şimdi de. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Sadece birinci sıra ön yüzünde farklı işlemimiz var.
Diğer 3 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz arkadaşlar. Modelimiz bu kadar, yani basit. Görüntüsü de gayet güzel. Şöyle. Evet. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. 4. sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi olduğu gibi ters öreceğiz. Evet. Şöyle tamamladık. Bakın modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. Model kendini göstermeye başladı şöyle. Bir de daha önce örmüş olduğum bir parçam var. Onu göstereyim size. Bu da modelin biraz daha ilerlemiş hali. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz olarak yaptık bunu. Bunu da şöyle hazır lastik olarak yaptım. Üzerine modeli kurdum. Aynı ip ve aynı kalınlıkta şiş kullandım. Şöyle göstereyim. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Bu lastiğin de yapımı var arkadaşlar. Kanalımda videosu var. İsterseniz yorumlar kısmına linkini bırakabilirim. Hazır lastik diye geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle kaydırmadan üst üste kurulan bir model. İlmek sayımız 5 ve 5'in katları artı 3 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Sıra olarak da 4 sıradan oluşan bir model. Şöyle bırakayım modelimizi. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanılabilecek gayet kullanışlı ve uygun bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.